Yani YouTube'da bu videoya denk gelirsen bir şekilde ben kadere inanırım. Yorumlarda bunu belirtirsen sevinirim. E, Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Stephen King'in o ünlü Karakule serisinin ilk kitabı olan Silahşör'le tanıtımıyla başlayacağım. Arka kapak yazısını okuyalım. Siyahlı adam tehlikeli büyülerle dolu ölüm yolunda kaçıyor, katil kovalıyordu. Bu kovalamaca yolun sonundaki Karakule'de sona erecek miydi? Çılgın bir kahin, konuşan iblisler, ölmemiş bir çocuğun ruhu Karakule'de kimleri bekliyordu? Bu benim elimdeki kitap, hatta şimdi direkt söyleyeyim, sahaftan aldım. Burcu Kirşan'a ait bir kitapmış. Burcu Kirşan, YouTube'da bu videoya denk gelirsen bir şekilde ben kadere inanırım. Yorumlarda bunu belirtirsen sevinirim. Ee, Acaba kimdin yani sen? Bilmiyorum. 2004 basımı bir kitap. Bayağı dördüncü basım. Aslında kitabın kapağında üçüncü basım yazıyor. İçinde dördüncü basım yazıyor. İlginç. Zaten sonraki basımlarda bu iç tarafta yazan silahşör kısmı kitabın direkt başında yazıyor. Burada yazmamışlar. Ki ben zaten o zamanlar çok uzun seneler önce aldım. Ben bunu lise zamanıydı galiba aldığımda. Okuduğumda ben bu Karakule'nin herhangi bir seri olduğunu falan zannetmiyordum. Stephen King'in herhangi bir kitabı olduğunu düşünüyordum. Çünkü lise zamanlarında ben azılı bir Stephen King hayranıydım. Ama internet bu kadar aktif değildi o zaman. Hani kimmiş, neymiş, kitapları neymiş deyip de değil de kitapçılara geldiğinde harçlıklarımı biriktirdiysem, yeterli param varsa gidip özellikle Orkun Uçar Türk yazarlardan, yabancı yazarlardan da Stephen King'in kitaplarını alırdım. Ama dediğim gibi bunun bir seri olduğunu bilmiyordum. O zaman kitabı okuduğumda anlamıştım ve üzerinden seneler geçti. Ben evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum ve seriyi daha yeni tamamlayabildim. Bütün kitaplarını aldım ve tekrar tabii ki unuttum haliyle kitabı. İlk kitabı okudum. Ee, Şimdi bundan sonraki anlatacaklarım için silahşörü okumayanlar videodan çıksın ama çıkarken de lütfen beğenin yani. Hatta yorumda yapabilirsiniz bunun hakkında. Bundan sonrası tat kaçıran olacak, spoiler olacak. Ana karakterimiz Roland, bizim Orta Dünya dediğimiz ama Orta Dünya'nın da çok küçük bir bölümü, bildiğimiz Tolkien'in Orta Dünyası değil. Bir çölde, küçük derken çok uçsuz bucaksız bir çöl ama mekanımız tamamen çöl. Başka bir yere gitmiyoruz. Ana karakterimiz Roland Deschain, bir silahşör. Bunu şey olarak görebilirsiniz. Eski Amerikan bu silahşör filmleri, gangster filmlerinde falan böyle silahşörler olur. Bir anda hızla silahlarını çekerler falan. O karakterleri düşünebilirsiniz Roland için. Ve tanımadığımız, görmediğimiz ama her zaman hissettiğimiz bir siyahlı adam var. Roland'ı iyi adam olarak görüyoruz. Siyahlı adamı da kötü adam olarak görüyoruz haliyle ve Roland kitap boyunca siyahlı adamın peşinden koşuyor. Ve bu minvalde bu yolculuk devam ederken biz Roland'ın nasıl silahşör olduğunu flashback sahneleriyle görüyoruz. İşte onun gibi onun bir topluluğu var Roland'ın. Halkı var. Halkının içerisinde en önemli olay silahşör olabilmek. Çocuklar daha küçük yaşlarından beri bu eğitimlere katılıyorlar. Ve burada da siyahlı adamın e, Roland'ın hayatına ta küçüklükten beri sirayet ettiğini görüyoruz. Annesiyle bir ilişkileri olmuş, bunu zorlamış. İşte bu da o zorlamayla birlikte Roland gidip kendisini eğiten eğitmenine meydan okuyor ki böyle olması gerekiyormuş silahşör olmak için de ve kendi hocasını yenip büyük bir silahşör oluyor. Ondan sonra mesela çölde devam ederken bir kasabaya denk geliyor. O sahneleri ben o kasaba bölümünü çok beğendim. Yani bir dizi izlese bir film falan olsa gayet güzel izlermişiz yani. Burada bir barmen kadınla takılıyor. Ya kısa süreli işte sevgili hayatı yaşıyorlar. Ama haliyle dedik ya Roland siyahlı adamın peşinden gittiği için siyahlı adam haliyle ondan önce o kasabaya uğramış ve insanları zehirlemiş.
Bir noktadan sonra insanlar zombivari, şeytani yaratıklara dönüşüyorlar. Ha, insan formundan çıkmıyorlar ama zombiye dönüşüyorlar adeta ve silahşöre saldırıyorlar. Buradaki sahneyi yani çekseler süper olurmuş yani. Roland geri çekiliyor. Bütün kasaba ona saldırıyor ve Roland çoluk çocuk demeden herkesi öldürüyor. O kasabadan çıkarken düşünün yani bir Vahşi Batı'daki o tahta evlerin olduğu kasabayı düşünün. Roland çıkarken kasabada böyle her sokakta, her yolda çoluk çocuk, kadın, yaşlı herkesin cesedi var. Orada da Roland'ın aslında acımasız bir karakter olduğunu da anlıyoruz. Daha sonraki süreçte bir çölün ortasında bir kulübede Jake isminde küçük bir çocukla karşılaşıyoruz. Roland da karşılaşıyor ve o bizim dünyamızda ölmüş. Bu dünyada yeniden hayata dönmüş bir karakter Jake. Aralarında yani baba oğul değil, abi kardeş değil, farklı bir şey oluşuyor böyle. Arkadaşlık, dostluk oluşuyor. Ama Stephen King burada güzel yazmış. Yani Roland'ın karakterini güzel yazmış. Roland için hayatındaki şu an için ilk kitapta iki tane amaç var. Birincisi siyahlı adamı yakalamak. İkincisi de ana amaç zaten. Büyük amaç. Karakule'ye varabilmek. Bütün bu Karakule'ye varma serüveninde de harcamayacağım insan yok diyor Roland. Ve bunu hissettiriyor bize. İlk kasabada da bunu yaptı. İkinci yerde de mesela Jake'le karşılaştığında Jake de zaten bunu hissediyor. Sen Karakule'ye varmak için benim üzerime basıp geçeceksin, öldüreceksin diyor. Evet, gerçekten de böyle oluyor. Siyahlı adama yaklaştığında Jake'i aslında kurtarabilecekken bir uçurumda kurtarmıyor ve Jake düşüp ölüyor tekrar. Gerçek hayatta da ölüyor, burada da ölüyor. Ve bu daha sonraki kitaplarda, ben şu an 3. kitaptayım. Roland'ın çok zoruna giden bir durum ama bunu da kendine de mecbur hissediyor yani. Karakule'ye varabilmek için bu tarz fedakarlıklar, bu tarz acımasızlıklar yapmak zorunda. Ve kitabın finalinde siyahlı adamı buluyor ve bir mağarada, çölün ortasındaki bir mağarada karşılıklı konuşmaya başlıyorlar siyahlı adamla. Karakule nedir? İşte sen benim hayatımda nesin? Şudur budur. Bir her şekilde konuşmaya başlıyorlar ama silahşör asla ama asla siyahlı adamdan istediği cevapları alamıyor ve haliyle biz de okurlar olarak Stephen King'in gazabına uğramış oluyoruz. İlk kitap bittiğinde elimizde onlarca soru ve bir tane bile cevaplanmamış, cevabını almadığımız bir konu var. Ama tamamen toplamına baktığımızda elle tutulur gayet güzel bir serinin güzel bir başlangıcını görüyoruz. Karakule'nin ilk kitabı Silahşör. Eğer kitap okuyan bir insansanız zaten Stephen King'den ve Karakule serisinden habersiz olmanız imkansız. Ben ilk kitabını beğendim. Dediğim gibi şimdi 3. kitaptayım. İkinci kitap olan 3'ün çekilişi bundan kat kat daha güzel. Birazdan onun da videosunu çekeceğim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz aşağılarda bunu yorumlarda belirtirseniz ve videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.